Otomobil dünyasında yazılı olmayan bir fizik kuralı vardır. Eğer ailenizi A noktasından B noktasına ucuza ve sorunsuzca götürmek istiyorsanız motoru yan çevirip öne koyar, gücü ön tekerleklere verirsiniz. Buna endüstride market arabası denir. Yok, eğer amacınız yarışmaksa, Nürburgring'in o yeşil cehenneminde milyon dolarlık Ferrari'leri falan avlamak istiyorsanız motoru arkaya veya ortaya koyup o gücü arka tekerleklere veya dört tekere birden iletmek zorundasınız. Bu tartışmaya kapalı bir mühendislik kanunudur. İyi, hoş da peki nasıl oldu da 70'lerin o kabus gibi olan petrol krizinin ortasında teyzelerin pazara gitmesi için tasarlanan ekonomik kutu gibi bir Japon arabası bu fizik kurallarını umursamayıp tarihin en saygısız süper otomobil katiline dönüştü? Nasıl oldu da o önden çekişle yarışılmaz efendim diyen kibirli Avrupalı mühendislerin suratına asfaltın üzerinde böyle elinin tersiyle bir tur rekoru tokadı çarptı? Bugün o mütevazi market arabasının asfaltı ağlatan bir harikaya dönüşme hikayesini konuşacağız. Honda Civic Type R'ın kırmızı H logosunun mis gibi tarihini en ince ayrıntısına kadar da almaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Benim bu canla kendi çapımda bir tanışma anım var. Sokakta ilk kez bir EF kasa Civic Hatchback gördüğüm o anı hiç unutamıyorum. O dönem etraftaki arabalar ruhsuzdu. Mahalledeki tüm arabalar birbirinin aynısı gibi geliyordu. Renkler standart, tipler standart, aile arabaları işte. Yine klasik bir pazar günü sallana sallana arkadaşların yanına gidiyorum. Yol kenarında kıpkırmızı bir hatchback EF kasa. Ara sıra sedanları denk geliyordu ama gözümden kaçmış. Bu araba yere o kadar yakındı ki etrafında diğer tüm arabaların yanında asfalta yapışmış bir avcı gibi duruyordu. O keskin hatları, kaputun o basık, agresif duruşu beni olduğum yere mıhlamıştı. Sanki uzay gemisi gibi televizyonlarda, dergilerde gördüğümüz o süper arabalara benziyordu. Durup izlemiştim arabayı bir yarım saat falan herhalde. Hayaller kurmuştum. O gün o arabaya bakarken anlamıştım. Bu tenekenin içinde standart bir otomobilden çok daha öfkeli bir ruh yatıyordu. O ruh takım elbise giymekten nefret eden, elleri hep makine yağına bulanmış, elinden yıldız anahtarı hiç düşmeyen inatçı bir adamın. Soichiro Honda'nın ta kendisiydi. Honda Civic'in doğuşu aslında bir zafer değil, bir hayatta kalma mücadelesiydi. 1970'ler Amerikan hükümeti adını Senatör Edmund Musky'den alan ve Musky yasası diye anılan temiz hava yasası adında geçilmesi imkansız denilen hiç acıması olmayan bir emisyon kuralı getirmişti. Hidrokarbon ve karbon monoksit oranının %90 düşürülmesini istiyordu. Ford, GM gibi devler bu kurallarla araba üretemeyiz diye ağlarken Soichiro Honda bir mucize yarattı. CVCC motoru. İlk çıktığı zamanlarda katalitik konvertöre bile ihtiyaç duymadan o katı emisyon kurallarını geçen ilk motor. Honda Amerikalı devleri kendi evlerinde kendi kurallarıyla madara etmişti. Bugün yeni nesil Type R'ların yine emisyon kuralları yüzünden Avrupa'dan sürgün edilişini düşünürsek tarihin bu ironisi gerçekten de can acıtıcıdır. Ama o hüzünlü vedaya hikayenin sonunda geleceğiz. İlk Civic bu hayatta kalma savaşının ortasında sadece az yakan, pratik ve ucuz bir otomobil olması için 1972'de piyasaya sürüldü. Görevi şirketi iflastan kurtarmaktı ve başardı da. Ama Soichiro'dan kalan o Honda'nın içinde yanan o zehirli motor sporları ateşi sadece az yakan bir araba yapmakla sönmeyecekti. O mütevazi kaputunun altında bütün otomotiv dünyasının aklını alacak, bugün bile duyduğumuz o gözümüzün seyirmesine neden olan, sesini duyduğumuz o ne oluyor orada ya dedirtecek mekanik bir hili yerleştirmeleri gerekiyordu. Bir atmosferik motorun iki farklı karaktere bürünmesini sağlayan icat. Bazılarının aşık olduğu, bazılarının nefret ettiği şey. VTEC. 80'lerin sonlarına geldiğimizde Honda mühendislerinin masasında imkansız hatta delice bir görev duruyordu. Soichiro Honda'nın felsefesi netti. Üst yönetimden gelen istekti. Motorlar verimli ve dayanıklı olacak ama aynı zamanda rakiplerin moralini bozacak kadar da güçlü olacak. Mühendislere dediler ki bize 1.6 litrelik atmosferik bir motor yapın. Turbo falan yok ve bu motor litre başına 100 beygir güç üretsin. O yıllarda litre başına 100 beygir ne demek biliyor musunuz? Bu sadece milyonluk Ferrari'lerin falan ulaşabildiği bir rüyaydı. Sen bunu her gün işe gidip gelen bir adamın alabileceği 1.6 litrelik Japon aile arabasına koyacaksın. Üstelik bu motor düşük devirlerde rölantide titremeyip pürüzsüz çalışacak, az yakacak ama gaza oturduğunda da 8000 devirleri çevirip ortalığı yıkacak.
O dönemki teknolojiyle bu bir insanın aynı anda hem uslu, işine bakan bir memur hem de bir seri katil olmasını istemek gibi bir şeydi. İmkansızdı. Bu salt bir tasarım sorunu da değildi. Bir materyal sorunuydu. Mühendisler yüksek devirde açılan o ekstra subap profillerini denediklerinde motorun içindeki yaylar ve miller bu şiddete dayanamayıp paramparça oluyordu. Honda mühendisleri pes etme noktasına gelmişti. Ama yukarıdan gelen emir kesindi. Sonunda sırf bu sistem çalışsın diye o güne kadar otomotiv endüstrisinde pek kullanılmayan yepyeni bir yüksek karbonlu çelik alaşımı icat etmek zorunda kaldılar. VTEC yani Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. Türkçesi değişken varf zamanlaması ve açılma miktarı elektronik kontrolü. Tam meali ise motorun yüksek devirde daha derin nefes almasını sağlama sistemi. Tam olarak bu imkansızlık ve inattan doğdu. Honda mühendisi Ikuo Kajitani ve ekibi motoru resmen çoklu kişilik bozukluğuna sahip bir hasta yaptılar. Sistemin mantığı kağıt üzerinde mükemmel bir sadeliğe sahipti. Egzantrik milinin üzerinde her sübap çifti için 2 değil 3 tane profil ve 3 tane de sübap kolu vardı. Düşük devirlerde motor dışarıdaki o küçük ve uslu kamları kullanıyordu. Onlar sadece dışarıdaki kolları ittirip sübapları açıyordu. Ortadaki kol ise o büyük profilin üstünde kendi başına boşta sallanıyor, kimseye karışmıyordu. Araba az yakıyor, tın tın sessizce markete gidiyordu. Ama devir saati 5500-6000 bandına geldiğinde, bu arada dipnot, ekonomik odaklılarda 3000 civarı ama performans motorlarda 5-6 bin arası. Neyse, bu civara geldiğinde işte o sihirli an gerçekleşiyordu. Motor yağı basınca mekanik bir pimi iterek ortadaki 3. kolu dıştakileri kilitleyerek agresif 3. profilin kendi büyük çizgisinde döndürmeye başlıyordu. Motor 1 saniyenin 1/10 gibi bir sürede derin bir nefes alıyor. Sübaplar daha fazla açılıyor ve kaputun altında uyuyan o ikinci benlik vahşi motor uyanıyordu. Jekyll uykuya geçiyor, Hyde uyanıyordu. Veya daha uygunu Bruce Banner gidiyor, yerine Hulk geliyordu. Evet, bu benzetme daha doğru oldu. VTEC açmak dedikleri o meşhur tekme, o bağırtı tam olarak buydu. O uslu aile arabası saniyeler içinde çıldırıyor, sokak canavarına dönüşüyordu. 1989'da çıkan efsanevi B16A motoru tam 160 beygir güç, Alman beygiri, üreterek o imkansız litre başına 100 beygir barajını yerle bir etmişti. Avrupa'daki mühendislerin beyni yanmıştı. Artık EF9 Civic Si-R ve Integra XSi sokaklardaydı. Fakat bu bile sadece bir başlangıçtı. VTEC süper bir teknolojiydi. Evet, ama Honda'nın içindeki o safkan yarış ruhunu sokağa dökmek için bir sembole, bir kimliğe ihtiyaçları vardı. Sadece en özel, en manyakça işlenmiş, fabrikadan çıkmış yarış arabası duruşunu taşıyan araçlara takılacak bir kimliğe, Type R. Yani Type Racing ve tabii ki o efsanevi kırmızı zeminli Honda logosu. O kırmızı logo öylesine bir renk değildi. Honda'nın 1965 yılında Formula 1'de kazanan ilk otomobili olan RA272'nin üzerindeki güneş kırmızısına bir saygı duruşuydu. Bu logoyu takan araba, benim DNA'mda Formula 1 var arkadaş diyordu. Bu kırmızı logoyu her Honda hak edemezdi. 1992'de efsanevi süper spor otomobil NSX ilk kez bu logoyu taktı. 1995'te Integra Type R sokağa indi ve tarih 1997'yi gösterdiğinde o pazar günü beni yolun ortasında donduran EF kasanın torunu, otomotiv tarihinin en sapkın, en tavizsiz önden çekişli otomobili olarak Japonya'da sahneye çıktı. EK9 Honda Civic Type R. Eğri oturalım, doğru konuşalım şimdi Allah aşkına. EK9 bir otomobil falan değildi. EK9 Honda mühendislerinin ağırlık ve mekanik saplantısının vücut bulmuş haliydi. Ve tarihteki ilk Civic Type R olduğu için o kırmızı logoyu taşıyacak karakteri de ispatlaması gerekiyordu. Standart bir Civic kasasını alıp daha rigid olsun, esnemesin diye şasinin kilit noktalarına ekstra kaynak attılar. Ağırlık yapmasın diye ses yalıtım malzemelerinin neredeyse hepsini çöpe attılar. Radyo isteğe bağlı, klima isteğe bağlı. Araba o kadar çiğ, o kadar saftı ki yoldaki her çakıl taşını omuriliğinde hissediyordu. Fakat EK9'u efsane yapan asıl şey yol tutuşuydu. Bugün modern hatchbacklerin çoğunda bile arkada ucuz bir torsiyon çubuğu kullanılırken Honda 1997 yılında bu küçük arabanın 4 tekerleğine birden önceki kardeşlerinde de bulunan bağımsız çift salıncaklı süspansiyonu koydu. Üstüne bir de ön
ön tekerleklere mekanik kilitli bir diferansiyel yani helisel LSD'yi eklediler ön tekerleklere. Bunun anlamı virajı haddinden fazla hızlı girip tutuşu kaçırdığınızda araba önden kayıp understeer'e düşer. Normalde ayağınızı çok hafif gazdan çekip belki minnak bir frene dokunup ağırlığı tekrardan öne aktarır. Direksiyonu az düzler, tekrar tutuşu yakalar ve gaza oturursunuz. Ama bu kilitli diferansiyelde açık versiyonunu ters bir şekilde bu gücü tutunan tekerleğe aktarıyor ve arabanın burnunu şiddetle virajın içine çekiyordu. Siz yoldan çıkmayı beklerken araba sizi resmen asfaltı vakumluyordu. İçeriye girdiğinizde ise sizi tam bir kokpit karşılıyordu. Kan kırmızısı rekaro koltuklar, taban halısı bile o bahsettiğimiz güneş kırmızısıydı. İtalyan işi bir Momo direksiyon ve küçük titanyum bir vites topuzu. Ve kaputun altında o zamanlarda görüp görülebilecek en deli manyak 4 silindirli atmosferik motoru. Üstü o meşhur kırmızı pütürlü boyayla kaplanmış B16B'yi yerleştirdiler. Peki B16B sadece B16A'nın biraz kurcalanmış hali miydi? Asla. Honda mühendisleri o kadar balatayı sıyırmıştı ki bu motorda aslında abisi Integra Type R'da kullanılan B18'in daha yüksek olan motor bloğunu kullandılar. Ama içine özel uzun piston kolları ve farklı crank mili koyarak hacmi tekrar 1.6 litreye düşürdüler. Sırf o piston kollarının açısı daha kusursuz olsun, motor yatak sarmadan veya kol çıkarmadan o 8500 devirleri güvenli çevirebilsin diye. Sadece 1.6 litre hacminden tam 185 beygir güç çıkartıyordu. Turbo yok, destek yok. Bu gücü alabilmek için motorun emme ve egzoz portlarını elleriyle zımparalayarak pürüzsüzleştiriyorlardı. Seri üretim bir hatchback için bu ancak Japonlara yakışacak bir sapıklıktı. Sadece 8200 devirde çığlık atan, devir çevirdikçe kuduran bir mühendislik şaheseriydi o. EK9 Type R efsanesinin sokaklardaki kanlı canlı başlangıcıydı. Osaka'nın Kanjozoku denilen o meşhur yasa dışı Kanjo gece yarışlarında otoban polislerinin korkulu rüyası haline gelmişti. Kendinden 2 kat büyük motorlu arabaları virajlarda adeta ipe diziyordu. Ama bu kusursuz bembeyaz samuray sadece Japonya'ya özeldi. GDM sınırları içinde kalan bir yasak elmaydı. Dünyanın geri kalanı Type R efsanesiyle tanışmak için yeni 1000 yılı, otomotiv tarihinin en çok dalga geçilen ama en çok can yakan kasasını beklemek zorundaydı. Karşınızda minivan kılıklı deli EP3. Millennium'a girdiğimizde 2001 yılında Honda sonunda Type R efsanesini Japonya'nın dışına, tüm dünyanın gözünün içine sokmaya karar verdi. Fakat yeni Civic Type R yani EP3 kasası örtüsünün altından çıktığında otomobil dünyasında kısa süreli tuhaf bir sessizlik oldu. Yani açıkçası bu araba bir efsaneden başka her şeye benziyordu. Yüksek bir tavan çizgisi, tombul bir arka taraf, EK9'un sinirli bakan farları yükseltilip kendini aslan sanan bir kediye benzeyen bakışlar. Ama en fenası vites kolu yerleşimiydi. Ön konsolun ortasında, direksiyonun hemen yanında adeta bir kamyonet vitesi gibi konulmuş o tuhaf kısa metal çubuk. İnsanlar bu tasarımla dalga geçmeye başladılar. Alman Hatachi fanatikleri Japonlar araba yapmayı unutmuşlar diye gülüyordu. Ta ki o kontağı çevirip ibreyi 6000 devirin üzerine atana kadar. O komik arabanın kaputunun altında Honda'nın bugüne kadar ürettiği en psikopat, en kusursuz motor serisi yatıyordu. Efsanevi K20 serisi. 2 litrelik atmosferik bir canavar. 200 beygir güç üretiyordu ve devir saati 8000'i geçtiğinde bile yorulmak nedir bilmiyordu. O herkesin dalga geçtiği konsolun ortasına tünemiş vites kolu daha ters köşeydi. Tarihin en kısa, en net ve en hızlı vites geçişlerini sağlayan ergonomik bir başyapıttı. Elinizi direksiyondan ayırıp o metal topuzu tokatlamanız sadece milisaniyeler sürüyordu. Araba o kadar dengeli, şasisi o kadar rigid ve motoru o kadar yırtıcıydı ki yolda tipini görsen kale almayacağım. Bu araba Avrupa'nın o ukala turbo beslemeli ağır ve hantal spor arabalarını virajlarda, düzlüklerde, kısacası asfalttan ibaret olan her yerde hüngür hüngür ağlatıyordu. EP3 dış görünüşün ne kadar yanıltıcı olabileceğinin tam koyun postuna bürünmüş kurt olduğunun kanıtıydı.
GDM kültürü artık tüm dünyaya yayılmıştı. Kırmızı H logosu artık sokaklarda korkulan bir semboldü. Fakat 2007 yılına geldiğimizde Honda'nın içinde garip bir bölünme, bir üvey evlat dramı yaşanacaktı. Ve bu dram Type R hayranlarını ortadan ikiye bölecekti. 8. nesil Civic Type R tanıtıldığında Honda Avrupa ve Asya pazarları için iki tamamen farklı yol seçti. Avrupa'ya verdikleri model İngiltere'de üretilen sanki 2050 yılından fırlamış gibi duran o üçgen egzozlu yuvarlak altı FN2 kasa Type R'dı. Dışarıdan bakıldığında inanılmaz fütüristik, harika bir tasarımdı. İçerisi tam bir savaş uçağı kokpiti gibiydi. Ama bir sorun vardı. Hem de çok büyük bir sorun. Honda bu uzay gemisinin arka süspansiyonlarında o efsanevi yol tutuşunu sağlayan bağımsız, yani EP3'ten miras kalan çift salıncak sistemini söküp atmış, yerine sıradan ucuz aile arabalarında kullanılan torsiyon çubuğunu koymuştu. Araba EP3'ten daha ağırdı ama motor gücü sadece 201 beygirdi. Sadece 1 beygir artmıştı. FN2 fena bir araba değildi ama o kırmızı logonun talep ettiği o tavizsiz yarış ruhunu Avrupa'nın konfor ve güvenlik standartlarına kurban etmişti. O evcilleştirilmiş bir canavardı. Ama asıl acı olan neydi biliyor musunuz? Avrupalılar bu evcilleştirilmiş uzay gemisine binerken Japonlar kendi evlerinde tarihin en manyakça tasarlanmış Type R'larından birini asfalta indiriyordu. FD2. O sadece Japonya'ya saklanan 4 kapılı beyaz samuray. Avrupalı kardeşi FN2'nin aksine o bir hatchback değil, tam bir sedandı. Ama kaputunun altında sakladığı K20A motoru tam 225 beygir güç üretiyordu. Şasisi abisi DC5 Integra Type R'dan bile %50 daha fazla rigidliğe sahipti. Süspansiyonları o kadar sert, o kadar acımasızdı ki araba yolda esnemek yerine sekiyordu. Frenleri Brembo'ydu. FD2 Honda mühendislerinin o tavizsiz yarış makinesi felsefesinin doruk noktasıydı. Bir aile sedanı boyutlarındaydı ama Nürburgring veya Suzuka gibi pistlerde efsanevi NSX Type R ile neredeyse aynı tur zamanlarını çıkartıyordu. İnanabiliyor musunuz? 4 kapılı bir Civic Honda'nın kendi ortadan motorlu süper arabasına kafa tutuyordu. Avrupa FN2 ile konforlu gezerken Japonya FD2 ile pist rekorları kırıyordu. Type R efsanesi kendi içinde bir kimlik krizi yaşıyordu. Ve bu kriz Honda'nın o inatçı atmosferik kuralını yıkıp en büyük tabusunu devireceği o güne kadar devam edecekti. Şeytanla anlaşma yapacakları ve o kaputun altına ilk kez o koca pervaneyi, yani turboyu koyacakları güne kadar. Yıllar 2015'i gösterdiğinde otomotiv dünyası artık eski romantik günlerinde değildi. Avrupa'nın emisyon kuralları motor sporlarının boğazını sıkıyordu. Öte yandan rakipler çıldırmıştı. Renault Megane RS, Volkswagen Golf R, Ford Focus RS hepsi kaputlarının altına devasa turbolar koymuşlardı. Honda'nın o kutsal 8500 devir çeviren 2 litrelik atmosferik motorları ne kadar kusursuz olursa olsun artık bir silahlı çatışmaya döner bıçağıyla gitmek gibiydi. Fiziğin ve teknolojinin sınırlarına dayanmışlardı. Honda mühendisleri bir karar vermek zorundaydı. Ya kırmızı H logosu rakiplerinin egzoz dumanını izleyerek tarihe gömülecekti ya da Soichiro'nun o inatçı felsefesi esnetilecek, şeytanla bir anlaşma yapılacaktı. Ve Honda o anlaşmayı yaptı. Type R puristlerinin asla olamaz, ruhunu satıyorlar diye isyan ettiği o şeyi yaptılar. K20 motorunun böğrüne kocaman bir turbo şarj yerleştirdiler. Karşınızda ilk turbolu Type R. FK2. Atmosferik fanatikleri klavyelerinin başında Honda'ya lanetler okurken FK2 pisti çıktı ve herkesin çenesini tek bir turda kapattı. 310 beygir güç ve inanılmaz bir tork. O turbo takılırsa VTEC ölür diyenlere Honda'nın cevabı çok keskindi. Evet, eski çığlık atan motor yoktu ama yeni K20 C1 motoru gücü öyle bir indiriyordu ki peşinde bir sorun da getirdi. Düşünün, 310 beygir gücü sadece ön tekerleklere verirseniz ne olur? Gaza bastığınızda direksiyon elinizden fırlar, araba sağa sola kafa atar. Çünkü yüksek güçte motor torku ön tekerleklere eşit dağıtamaz. Buna torque steer denir. Bu 2 artı 2 eşittir 4 gibi bir gerçektir. Fakat Honda mühendisleri ön süspansiyona dual axis strut, yani çift eksenli McPherson adını verdikleri o mekanik güzelliği yerleştirdiler. Bu sayede Nürburgring'in o bitmek bilmeyen virajlarından 7 dakika 50 saniyelik bir tur süresi çıkardı. O dönem için bu önden çekişli bir araba için akıl almaz
inanılmaz bir süreydi. Krallık tacı Fransa'dan, Renault'dan sökülüp Japonya'ya getirilmişti. Ama FK2 bir nevi acil durum silahıydı. Hala FN2'den miras kalan torsiyon çubuklu arka süspansiyon altyapısını kullanıyordu. Çok sertti. Günlük kullanımda omurganızı cezalandırıyordu. Honda asıl büyük şovunu 2017'de otomotiv dünyasına önden çekişin sınırlarını ben çizerim diyeceği o kasayla yapacaktı. 2017 FK8 Type R. Bu araba piyasaya çıktığında tasarım yüzünden çok eleştirildi. Kocaman arka kanadı, arka tabanındaki o tırtıklı vortex jeneratörleri, büyük hava girişleriyle sanki 15 yaşındaki bir çocuğun Need for Speed oynarken modifiye ettiği bir arabaya benziyordu. Ama dış görünüşü bir kenara bırakırsanız altında yatan mühendislik bambaşkaydı. Honda FK8'i sıfırdan sadece bir Type R olması için tasarlamıştı. Arka süspansiyonlarda nihayet tam bağımsız multilink sistemine geçildi. Ön tarafta ise FK2'de de harikalar yaratan o çift eksenli süspansiyon geometrisi alınıp kusursuzlaştırıldı. Direksiyon milim oynamıyordu. Araba ok gibi ileri fırlıyordu. Bu mühendisliğin ne kadar mühim bir iş olduğunun kanıtıydı. FK8 Nürburgring'e geri döndü ve turuna başladı. Kronometre durduğunda ekranda yazan süre herkesin kanını dondurdu. 7 dakika 43 saniye. O günden sonra kimse FK8'in o kocaman kanadıyla veya tasarımıyla dalga geçemedi. Çünkü o kanat sadece süs değil. Araba o hızlarda asfaltta kalabilsin diye havayı yaran bir deha ürünüydü. Kırmızı logo artık süper otomobil sahiplerinin dikiz aynasında gördüklerinde yol vermek zorunda hissettikleri bir kabusa dönüşmüştü. Ama her güzel efsanenin, her tutkulu hikayenin bir sonu, bir vedası vardır. Ve biz şu an o vedanın tam içindeyiz. FK8'in o vahşi aerodinamik Gundam robotu gibi duran tasarımıyla Nürburgring'i dağılmadan etmesinin ardından Honda mühendisleri son bir kez masaya oturdu. Biliyorlardı ki bu kırmızı H logosunun atmosferik VTEC çığlığından sonra yazdığı en büyük destanın son bölümü olacaktı. 2023 model yeni Civic Type R yani FL5. FL5 FK8'in o Need for Speed oynayan ergen halinin büyümüş, aklını başına devşirmiş, olgunlaşmış haliydi. Honda o gereksiz sahte hava girişlerini çöpe attı. Kanadı biraz daha sadeleştirdi. Araba jilet gibi bembeyaz bir samuray gibi duruyordu. Ama o sade görünüşün altında FK8'den miras kalan o turbo canavarı K20 C1 motoru daha da rafine edilmişti. Güç 330 beygire çıktı. Soğutma sistemi, vites yolları, aerodinamiği her şey mükemmelliğe ulaştırıldı. Honda FL5 ile önden çekişin mekanik büyüsünde artık zirveye ulaşmıştı. FK8'in o 7 dakika 43 saniyelik imkansız Nürburgring rekorunu kırmak için piste çıktılar. Kronometre durduğunda ekranda yazan süre 7 dakika 44 saniye küsürdü. İlk bakışta hani daha yavaş diyebilirsiniz ama Nürburgring yönetimi o dönem pistin resmi ölçüm mesafesini eskiye göre uzatmıştı. FL5 o uzatılmış yeni düzende bu süreyi çıkartarak aslında selefinden ne kadar daha hızlı, ne kadar daha kusursuz bir makine olduğunu pistin asfaltına kazımıştı. Nürburgring'de yine krallar gibi karşılandı. O önden çekişli otomobil mühendisliğinin doruk noktasıydı. Fakat bu zafer sarhoşluğu, bu mükemmel mühendislik şovu kısa sürdü. Çünkü rakipler bu sefer Nürburgring'de değil, Brüksel'deki, Strasbourg'daki klimalı ofislerinde bekliyordu. Bürokratların imzaladığı o emisyon tabloları, verimlilik kuralları, karbon ayak izi hesapları, dopamin peşinde koşan ciğerli atmosferik motorların ruhunu emen o bürokrasi bu son samurayın da boğazını sıktı. Acı gerçek şu dostlar. Biz şu an otomotiv tarihinin en hüzünlü vedalarından birini yaşıyoruz. Honda Type R o kırmızı H logolu safkan yarış makinesi artık Avrupa pazarı için bitti. Euro 6, Euro 7 bilmem ne emisyon kurallarına uyabilmek için o 330 beygirlik canavarı susturmak zorunda kaldılar. Rakipleri o Megane RS'ler, Golf R'lar, Focus RS'ler hiçbiri Type R'ı asfaltta yenemedi. Ama o bürokratların emisyon kalemleri o kırmızı H logosunu yendi. Üretim evet devam edecek. Amerika ve Japonya'daki Honda fanatikleri bu son samurayın sesini duymaya devam edecekler. Ama o rally efsanelerinin motor sporları tutkusu doğduğu o eski kıta Avrupa Type R efsanesine veda etmek zorunda kaldı. Type R efsanesine bu kadar tapılmasının sebebi 50 yıldır süregelen o inattı. Pazar günü önünde beni dolduran o EF kasasının yere yakınlığı, VTEC'in o avaz avaz çığlığı, Nürburgring'in asfaltına kazanan o rekorlar. Honda bu arabaların içine hep motorsporları ruhunu, bir hayali işlemişti. Şimdi o hayal emisyon kurallarına, verimlilik tablolarına, o sessiz ve ruhsuz geleceğe kurban edildi. Belki bir daha asla
A9000 devirde çığlık atan o atmosferik canavarları sokaklarda göremeyeceğiz. Ama o kırmızı H logosunun dikiz aynasında gördüğümüz her an Soichiro Honda'nın o inatçı felsefesini, asfaltı dize getiren o market arabasının hikayesini hep hatırlayacağız. Bir efsaneye, son samuraya hüzünlü bir elveda. Ve işte dostlar, bugünün konuğu Civic Type R'dı. Buraya kadar izlediyseniz benimle beraber eski zamanlara, o tutkuyla hareket edilen anlara ah be dediyseniz yüreğinize sağlık. O yılların tutkulu mühendisleri sağ olsun markalar sadece ekonomi değil aynı zamanda arabayla konuşmak isteyenler için de böyle manyaklar yaptı. Siz VTEC'i sevenlerden misiniz yoksa nefret edenlerden mi? Sizin için Civic denilince ilk akla gelen kasa hangisi? Yorumlarda bekliyorum. Her birini tek tek keyifle okuyup cevap veriyorum. Benim için çok değerliler. Aynı dili konuşabildiğim insanlarla sohbet ediyorum. Hep diyorum. Ve eğer otomobil dünyasının bu tarz samimi, dertli ama o gerçek mekanik ruhunu koruyan hikayelerinin devam etmesini isterseniz kanala abone olmanız ve videoya bir beğeni bırakmanız, hatta videoyu paylaşmanız benim için inanın dünyalara bedel. Bu platformda bu tarz işleri ayakta tutan yegane şey sizin bu desteğiniz. Flat out yaşamayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sonra görüşürüz.